Aslan burcuyla evlenmemesi gereken 6 burç. Her aslan bir kraliyet sofrasında hükmünü sürsün ister. Ama yıldızların bazen ters dans ettiği eşleşmeler de var. Bugün Aslan burcuyla evlenmesi ruhunda çatlaklar açabilecek 6 burcu keşfedeceğiz. Evliliğin görkemli taç giyme anını gölgeleyen fevri uyumsuzlukları, duygusal uçurumları ve kaderin aykırı çizgilerini anlatacağız. Eğer hala abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olun ve videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi başlayalım. 6. Başak. Toprak elementinin değişken niteliğindeki Başak, Merkür'ün analitik zekasıyla dünyayı titizlikle inceler. Bu burcun insanı evliliği bir proje yönetimi gibi ele alır. Elindeki görev listesi asla eksik kalmaz. Başak'ın sürekli eleştiren gözleri, sahnede ışıldamayı seven Aslan'ın gösterişli tavrına uymaz. Bir düğün töreninde bile Aslan'ın parlak altın detaylarına gıcık kapar. "Biraz daha sade olur muydu?" diye düşünür. Psikolojik olarak Başak kusursuzluk ve düzene odaklandığı için duygusallığı ikinci plana atar. Aslanın coşkusunu anlamak yerine duygular kontrol dışı bir zemin olarak değerlendirir. Evlilikte arzulu bir an yaşandığında Başak o tutkuyu bile sorgulayacak kadar doludur. Aslanın ihtişamlı gösterilerini mantık süzgecinden geçirir ve beğenmediği her şey için hikaye yazar. Günlük hayatta Başak, evdeki her nesnenin yerli yerinde olmasını ister. Misafir için hazırlanan zemin süreci bile titiz bir envanter çalışmasıdır. Aslanın "bırak biraz da kader işlesin" felsefesiyle ters düşer. Bir kuralı esnetmek, Başak'ın yüreğinde sarsıntı yaratır. Bu versiyon, farklı sorumluluk anlayışları arasında derin bir kırılma olur. Mitolojik düzeyde Başak Demeter Persefone üçgeni bize duyguların ritmini hatırlatır ama Aslan'ın "ben sahneye çıkmadan perdenin kapanmasına izin vermem" diyen dramı Başak'ı rahatsız eder. Sihirli bir bağ yaratmak yerine her duyguyu ölçmekten hoşlanan Başak, Aslan'ı bir sahne cambazı görür. Bu yüzden Başak, evlilik planında muhtemelen "nereye gideceğiz, kaç sosyal etkinlik yapacağız, bütçeyi nasıl idare edeceğiz" tartışmasıyla Aslan'ın romantik vizyonunu bozabilir. İlmek ilmek işlenen aşk masalını küçük pürüzlerle parçalamaya yetecek kadar detaycıdır. Bu evlilik düğümü iki ruhun başka diller konuşmasıdır. Aslan saf bir alkış beklerken Başak not defterine kırık alkış işaretleri düşürür. 5. Akrep. Su elementinin sabit burcu Akrep, Plüton'un derin dönüşüm enerjisini taşır. Tutkularını çoğu zaman karanlık dehlizlerde saklayan Akrep, kıskançlığın ve gizemin kişileşmiş halidir. Aslanın özgürce parlayan güneşine, Akrep'in sisli gölgeleri zıt bir atmosfer sunar. Bu iki burç arasındaki güçlü karşıtlık, evlilikte sıcak güneşle soğuk gölge arasındaki çatışmayı andırır. Akrep, yoğun duygularını stratejik bir hamle olarak kullanır. Aslanın coşkusuna karşı "yalnız kaldın" fısıltılarıyla dizarhı bulabilir. İhanet korkusuyla bezenmiş kalbini bir kale gibi korur. Bu kale surlarında aslanın erdemli parıltısı zor kırılır. Bir akrep, evlilik sorularını "sen gerçekten bana sadık kalabilecek misin?" diyen bir sorguya dönüştürür. Bu, ihtişamlı bir taç yerine dikenli bir miğfer sunmaktır. Akrep ilişkilerde sadakati derin bir deniz gibi taşır. Fakat bu denizin dibinde bir gerginlik kaynağı da var. Aslanın geniş yürekle sunduğu cömertlik, akrepin "yine de emin miyim" sorusuyla boğulur. Günlük hayatta akrepin gölgeli bakışları aslanın gösterişli hareketlerini gölgeleyebilir, bir çiçek yerine diken seçilir. Efsaneler akrepi intikamcılığıyla anlatır, aslan ise onuruyla ayakta duran bir krallıktır. Adaletin ve gururun çatışması, evlilik yeminini bile bir meydan okumaya dönüştürebilir. Bu su burcuyla aslanın düğünü, roman değil bir mücadele hikayesine dönüşebilir. Buz ve alev yan yana yürüyemez. Akrepin soğuk sularda yüzen tutkusu, aslanın görkemli ateşine tahammül göstermez. Bir noktada mutlaka patlayacak bu kimya, ne romantik bir peri masalı ne huzurlu bir destan vaat eder. 4. Terazi. Venüs'ün nazlı kızı Terazi, hava elementinin öncü zarafetiyle dengede durmaya ant içmiştir. Kararsızlık ve çatışmayı ertelemek, onun kalkanı olurken aslanın lider ruhuna gölge düşürür. Aslan sahnede kralını ilan etmek ister, Terazi ise her karar öncesi terazinin kefelerini eşit tartar. Bu aşkta "bugün salına salına mı gezelim yoksa evde mi kalalım" sorularıyla aslanın "sahneye çıkmam lazım" haykırışları çatışır. Terazinin en büyük korkusu yanlış seçim yapmaktır. Bu yüzden bazen hiç seçim yapmamayı tercih eder. Aslan için bu, "benimle yürüyecek cesaretin yok" anlamına gelir. İlişkilerde terazinin tatlıca oyalanması, aslanın ateşli adımlarını soğuk bir gölgelikle durdurur.
Huzuru aşkın anahtarı bellemiş terazi, içsel dengesini bozan her hamle karşısında geri çekilir. Dostça sarılmalar yerine "Şu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuyla duygusal mesafe koyar. Aslanın sıcak bir bakışına karşı terazinin içtendir ama özenle saklanan bir "daha mantıklı olsun" fısıltısı gelir. Günlük hayatta terazi bir evlilik planı yaparken seçenekler listesi uzadıkça uzar. Aslanın ani romantik kaçamak hayallerini terazi dosyalara dönüştürüp üzerine araytış damgası yapıştırabilir. Ortak bir gelecek planı bu çelişkide ilişkilerin buzu kalınlaştırır. Gezegensel uyum kağıt üzerinde varsa, gerçek hayat terazinin görmezden geldiği hırsa dayanmaz. Aslan'a göre aşk bir kez haykırılsın yeter, terazi ise yine de 6 mı 7 mi daha doğru diye hesap yapar. Bu uyumsuzluk evlilik masalını tatsız bir denklem haline getirir. Üçüncü, ikizler. Merkür'ün rüzgarıyla konuşkan ve meraklı ikizler, iki yüzlü olmakla suçlandığı halde aslında ruhun iki kanatlı halidir. Değişken niteliğiyle duygularını rüzgarın yönüne göre savurur. Bu da aslanın sabit ateşine su serperek ilişkisini sarsar. Bir gün tutkulu bir romantizm fırtınası koparabilir, ertesi gün esintinin gittiği yerde donuk bir sessizlik kalır. İkizlerin ruh hali, gökyüzündeki iki farklı bulut misali hızla değişir. Aslan insanı bir kez parıldadı mı, sonsuza dek o ışığı görmek ister. Fakat ikizler, merak, sohbet ve yeni fikirlere kapılıp ışığını başka ufuklara taşıyabilir. Bu belirsizlik, aslanın sahiplenmek ihtiyacını tatmin etmez. Psikolojik olarak ikizler entelektüel bir keşiftir. Aşkı zihinle harmanlasa da, kalpte fırtına olsa bile salt teori düzeyinde kalabilir. Aslanın kalp manifestosu, ikizlerin zihinsel manifestosuyla çarpışır. Bu karşılaşma tutku yerine fikir seli doğurur. Günlük hayatta ikizler bir saat içinde 4 farklı plan değiştirebilir. Akşam yemeği planı bile belki piknik dedikten sonra hayır sinemaya dönüşür. Aslanın tek bir rota beklentisi bu rüzgarda senkronize edilemez. İlişkilerde ikizlerin soğuk yanı duygusal derinliği yok saymasıdır. Aslanın yürek atışlarını duymak yerine zihin fırtınasını dinlemek ister. Bu da bir kral ruhu için en büyük ihanettir. Kalbin değil, zihnin fethedilmesi. İkizlerin volatil doğası evliliği sürekli yeni bir anlaşmaya dönüştürür. Aslan ise o taçla beraber sonsuz sadakat bekler. İkinci, Oğlak. Satürn'ün ciddi gölgesindeki Oğlak, toprağın öncü burcudur. Sorumlulukları şahsen sırtlanır, duygusallık lüks değil, hedeftir. Aslanın şiirsel beklentilerine ters düşen bu realistik ruh, aşkı somut adımlarla ölçer. Oğlak'a göre romantik jest, yatırımı garantileyen bir anlaşma gibidir. Sanatlı bir şiir değil, bütçe planlamasıdır. Oğlak, ilişkiyi bir kariyer yolculuğu gibi yönetir. Evlilik, hedefler kağıt üstünde yazıldığında anlamlıdır. Gönlün çiçek açtığı anları ise verimsiz bir arazi gibi görebilir. Bu toprak burcu sabah evden çıkarken akşam yemeğinde ne konuşacağız sorusunu temizlik kontrol listesi gibi uygular. Aslan için aşk yüreğin sesidir. Oğlak için ise sorumluluk çizelgesidir. Psikolojik bakışla Oğlak duygularını ikinci plana atmanın güçleştirdiği tek şeyin samimiyet olduğunu bilir. Fakat esneklik onun konusu değildir. Bu yüzden bir aslan, Oğlak'ın buz tutmuş sadakatine sarılmak yerine boğulmuş hissedebilir. Bu tutum, evliliği romantizm yerine proje haline getirir. Günlük hayatta Oğlak'ı iş yerinde görebilirsiniz. E-posta yazarken sabah 5'te ofiste, mesai sonrası bile mail kontrolü. Eve geldiğinde bile partnerimin haftalık planını yapmam gerek diye not defterine bakar. Aslanın şimdi sarıl çağrısına karşılık 20 dakikam var demek ihtişamlı aşkın tökezlemesine sebep olur. Oğlak burcunun taş kalpliliği, gerçekçi bakışı ve yüksek beklentileriyle beslenir. Onun için sevgi, içgüdüsü değil, kararlılığı ölçü alan bir olgudur. Aslanın masalsı diline karşı Oğlak'ın resmi üslubu, iki yürek arasındaki en soğuk savaşın ilanıdır. Birinci, Balık. Ve zirvede taş kalpliliğe en yakın duran burç, Balık. Su elementinin değişken niteliğindeki Balık, Neptün'ün sisli masalları kadar belirsizdir. Duygusal dalgalanmaları, sevgiyle umudu göğe çıkarırken aynı anda en karanlık kepçeyle dibe çeker. Bu burcun insanı aşkı bir fırtına memuru gibi yaşar. Sevgi geldiğinde coşar, gittiğinde savrulur. Balıkın duyguları bir nehir gibidir. Her yeni anıyla farklı bir hız kazanır. Aslanın istikrarlı bir güneş gibi parlayan sevgisine karşı balık, sevgi akıntısının kontrolsüz yüzey dalgalarını sunar. Her "seni seviyorum" cümlesi bir fırtına habercisi olabilir. Çünkü duyguların sınır tanımaz hallerini aslanın kral düzeni sarsar. Mitolojik kökenlerinde
Balık, Afrodit ve Eros'un kurtuluş hikayesiyle simgeleşir. Suya dönüşen iki balık olarak özgür kalan aşk tanrılarının ardından Balık burcu aşk kurtuluşu içindir. Fakat bazen kurtuluş, kalbinin etrafındaki tüm duvarları yıkmaktır. Bu yıkım Aslan için bir felaket senaryosu gibidir. Günlük hayatta balık bir anda ellerine küçük bir not tıkıştırabilir. Seni rüyamda gördüm. Ertesi gün ise en fırtınalı hüznünü kalabalık posta kutusunda bırakarak kaybolabilir. Aslanın "bana ne oldu?" sorusuna karşı balık "ben de bilmiyorum" der. Bu sırt sırta kalma değil, uçurum kenarına sürüklenme hissi verir. Balıkın taş kalpliliği, duyguların derin sularındaki belirsizliğinden doğar. Onun kalbinde sevgi kadar keder de güvenle barınır. Fakat bu keder, aslanın muhteşem krallığında yankısız kalır. Bir balıkı seviyorsanız, bazen boğulurken kurtarılmayı da göze almanız gerekebilir. İşte Aslan burcuyla evlenmemesi gereken 6 burç, her biri kraliyet tacının altındaki patikada farklı bir engel taşıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Diğer astroloji videolarımı da kaçırmamak için hemen göz atın ve yorumlarda sizin favori uyumsuz eşleşmeniz hangisi yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.